Girişte de gördüğünüz gibi bugün sizlerle filtreleri konuşacağız. Filtreler hem videoda hem fotoğrafta bizim için çok önemli. Ve burada bahsedeceğim model de fiyat performans ürünü olan KNF Concept. Yani Can't Fade. Özellikle bana soruyordunuz yani uygun fiyatlı ama kaliteli filtre ne tavsiye edersiniz diye. Ben de bu markayı ciddi anlamda merak ediyordum. Markadan gelen bir talep üzerine de inceler misin, test eder misin ürünlerimizi dediler. Ben de memnuniyetle dedim. Çünkü genel itibariyle gördüğüm kadarıyla KNF konseptin ana teması uygun fiyata kaliteli ürünler sağlamak. Türkiye'de cantfade.com.tr diye bir web siteleri de var. Dolayısıyla oradan rahatlıkla alışveriş yapıyorsunuz. Tüm bunları görünce de ben sizler için bu ürünleri test etmek istedim. Filtrelerin performansını, renkleri değiştirip değiştirmediğini vesaire dışarıda inceleyeceğiz zaten. Girişte gördünüz, dışarıda bol çekim yaptım. Ama özellikle burada sizlere anlatacağım sistemi ben kendim seçtim. Bu Nano X manyetik diye geçiyor. Yani bu filtre sistemi tamamen manyetik bir şekilde hızlıca yapışıyor. Böylece vidalamayla falan uğraşmıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde çalışıyorsunuz. Güzel bir çantayla geliyor. İşte kimisi böyle kutuyla geliyor. Kutuların, çantaların malzeme kaliteleri bile gerçekten iyi. Yani şuralar bile bakın çanta manyetik. Bunu belinize takabiliyorsunuz ve belinizdeyken filtreleri çıkartıp sırasıyla takabiliyorsunuz. Şöyle çantayı açtığınız zaman içerisinde bölüm çekmecelerin içerisinde filtreleri görüyorsunuz. Genel itibariyle zaten cam kalitesi, çizilmezlik, leke tutmazlık anlamında oldukça iyi. Açık alanda ben kullandım ve sonrasında filtreleri sildiğim zaman hiçbir şekilde iz kalmadı. Bunlar da böyle klipsli bir şekilde geliyor ve şu şekilde filtreleri görüyoruz. Her filtre setinde bu kapaklar yok. Özellikle ben bir de kapak olsun diye bu polarize filtreyi de zaten polarize filtresiz bir filtre incelemesi olmaz ama bu kapaklı kısmı da aldım. Bakın gördüğünüz gibi şöyle biraz da mıknatısları da güzel yani öyle kolay da ayrılmıyor. Her birisinde bu vidalama halkaları geliyor. Ben vidalama halkalarını zaten bir tanesini buraya vidaladım. Sadece bu halkayı bakın boş halkayı vidalıyorsunuz. Bunu vidaladıktan sonra artık filtre sadece şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Hepsi bu. Ve tüm filtreleri bu şekilde buraya tutturabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Gördüğünüz gibi de inanılmaz derecede sağlam. Bunun düşme ihtimali yok. Ben bir de özellikle Variable ND filtre aldım. Yani dereceli ND filtre. Biliyorsunuz şu şekilde şöyle çevirerek ND filtrenin derecelerini ayarlıyorsunuz. ND filtre dediğimizde güneş gözlüğü gibi düşünebilirsiniz. Temelde içeriye girecek ışık miktarını azaltan bir filtre ve video çekimlerinde hele açık alandaki video çekimlerinde buna gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. Doğru enstantane değerlerini doğru bir şekilde video çekebilmek için. O yüzden de daha pratik olması açısından yani ND8, 32, 64, 128, 256 gibi bir sürü filtre almak yerine bir tane böyle dereceli filtre aldığınız zaman ayarları çok hızlı yapıyorsunuz. Bu ND8'den ND128'e kadar olan bir filtre. Yani aslında 5 stopluk bir filtre. Çünkü buradaki dereceler 2'ye katlanarak gidiyor. Yani 8, 16, 32, 64, 128 gibi. O yüzden böyle. Bu da bakın hemen sadece yapıştırıyorum. Şu şekilde oturuyor ve sadece şöyle ön kısmı çevirerek ND8 ile ND128 arasında geçiş yapabiliyorum. Bunlar gerçekten çok pratik. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Şimdi bunu çıkarttığınız zaman bu vidayı sökmenize gerek yok. Objektifin kapağı kapanıyor. Şu şekilde bakın filtre duruyor önünde. Objektifin kapağını yine aynı şekilde kapatabiliyorsunuz. Bu da size engel olmuyor. Böylece kendi objektifin orijinal kapağını da kullanabilirsiniz. Bu KNF konseptin kapağını da kullanabilirsiniz. Şimdi bunun içerisinde ND8, ND128 dereceli ND filtre vardı. Bunda polarize filtre vardı. Bir de böyle bir set var. Bunların hepsinin ayrı linklerini ben açıklama kısmına bırakacağım. cantfade.com.tr sitesinden bunları alabilirsiniz. Ayrıca Senelfoto koduyla da ekstra %20 indirim alacaksınız. Bu set böyle çantayla geliyor ve içerisinde bunun bir tane Gradient ND filtre var. Bakın şöyle yan tarafta monitörün üzerine tutturayım şöyle. Bakın yarısı koyu, yarısı açık. Özellikle gökyüzünü ayarlamak istediğiniz zaman bu Gradient ND filtreyi kullanabiliyorsunuz. Bu ND8.
Burada ne var? ND64 filtre var. Yani ND828 varken bunu niye aldım? Fotoğraf çekimlerinde bunları da kullanabilirim. Doğrudan kullanabilirim diye. Hem de size göstermek için aldım açıkçası. Çünkü benim için aslında bu ND828 yeterli. Ama şu da çok işe yarıyor. Gerçekten manzara çekimlerinde, hatta video çekimlerinde bile birazdan göreceksiniz. Gökyüzünü dengelemede çok işe yarıyor. Onun haricinde burada bir tane ND1000 var. 1000X. Bu yaklaşık olarak 10 stop ışığı azaltıyor. Yani neredeyse simsiyah bir ekran. Bunun arkası görünmüyor bile. Özellikle uzun pozlamalarda çok işe yarayan bir filtre. Bununla kıyıda çekimler yaptım. Deniz kıyısında dalgaları böyle uzun pozlamayla çektim. Şelaleleri çekebilirsiniz. Harikulade çekimler yaparsınız. İşte trafiği çekersiniz. Mekan çekimlerinde insanlar hareket ettiği için onlar görünmez bile fotoğrafta. Ama siz mekanı inanılmaz derecede güzel bir şekilde alabilirsiniz. İşte bulutları, manzaraları böyle ipeksi bir halde uzun pozlamayla çekebilirsiniz. Harika bir filtre. Ve renk başarısı da gerçekten iyi, göstereceğim zaten. Filtreler genel itibariyle böyle ve dediğim gibi manyetik olarak yapışıyor ve filtreler birbirinin üzerine de yapışıyor. Mesela diyelim ki şu ND64'ü taktık şu şekilde. Üstüne bir de işte gökyüzünü de dengeleyelim diye bu Gradient ND'yi takmak istedik. Onu da yapıştırabiliyorsunuz. Ya işte yansımalar var etrafta, o yansımaları alalım. Ben polarize filtremi de takayım dediniz. Şu vidayı çıkartayım. Tutuyorsunuz. Bunu da takabiliyorsunuz. Tabii böyle üst üste filtreler eklemeye başladığınız zaman bir yerden sonra böyle kenarlarda bir miktar kararma olur. Çünkü objektifin merkezinden uzaklaşıyorsunuz. Yani birazcık kenarlardan gelen ışıklarda kararma olabilir ama genel itibariyle 2 filtrede sorun olmuyor. 3'te bu kararmayı görmeye başlıyorsunuz. Şu dereceli ND filtreyi de dışarıda göstereceğim size. Sadece ND128'e geldiğim zaman çok az böyle kenarlarda bir kararma hissediliyor. Ama oldukça başarılı bir filtre. Farklı filtre çaplarına sahip objektifleriniz varsa bu da sorun değil. KNF konsepte birbiri içine geçen bilezikler var. Böylece mesela ben burada 77 mm aldım. Bunu 72 mm'ye, 67 mm'ye kadar kullanabiliyorum. Hatta ve hatta bu 11 adet bilezikle 26 mm'ye kadar kullanabiliyorsunuz. En küçük objektiflere kadar indirgeyebiliyorsunuz. Böylece tek bir filtre almanız yetiyor. Her bir objektifiniz için farklı farklı filtreler almanıza gerek yok. Genel hatlarıyla filtrenin özellikleri bu şekilde. Manyetik olması çok çok güzel ve çok farklı kitler halinde alabiliyorsunuz. Burayı hızlıca geçmek istiyorum. Çünkü filtreleri gerçekten sahada size göstermek istiyorum. O yüzden bu ofisteki çekimi şimdilik noktalıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Dışarıya çıkıp filtreleri bizzat sahada deniyoruz. Hem fotoğraf çekeceğiz hem video çekeceğiz. Filtreleri nerelerde kullanıyoruz, ne işe yarıyor, avantajları ne ve filtrelerin genel itibariyle bu filtrelerin kalitesi nasıl? Şimdi size bunları göstereceğim. Özellikle ND filtreler, variable ND filtreler, polarize filtreler çoğunlukla dış mekanlarda kullanılıyor. Ve şu anda ben bu videoyu çekerken kameranın önünde ND filtre takılı. Niye? Çünkü ben bu videoyu 25 kare hızda çekiyorum. Yani 25p, 4K 25p. Ve 25p video çekerken de enstantane hızının doğal ve akıcı olması için şu bulanıklığın, hareket bulanıklığının olması için 1/50'de olması lazım enstantane hızının. O yüzden de önüne bir variable ND taktım. Yani değişken ND filtre. Şimdi bakın şöyle filtreyi çevireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi böyle hatalı pozlama olacak. Ama şu şekilde filtreyi ayarlayarak dengeli bir pozlama yapıyorum. Biraz daha fazla arttırırsam bu defa da gökyüzü güzel olacak ama ben karanlıkta kalacağım. İşte bu ND filtre bize bunu sağlıyor. Ve bu manyetik yapıda olduğu için de rahatlıkla bunu söküp takmak kolay. Şöyle bakın çıkartıyorum. Ve gördüğünüz gibi her şey parlak hale geldi. Çünkü en düşük ayarında bu ND8'di. Bakın şöyle getiriyorum. Beni doğru düzgün bir şekilde görüyorsunuz şöyle. Bu şekliyle aslında doğru pozlama yapıyor. Bir güneş gözlüğü gibi ama buralar tamamen beyaz. Oturttuğum zaman bakın her şey yerli yerine oturuyor. O yüzden özellikle video işlerinde bu dereceli ND filtreler çok çok önemli. İstediğiniz derecede ayarlayıp yani güneş gözlüğünün koyuluğu gibi düşünebilirsiniz. İstediğiniz pozlamayı, doğru pozlamayı yapabiliyorsunuz. Böylece videolarınız her zaman bu hareket bulanıklığına sahip oluyor ve doğru kaydedilmiş oluyor. Özel olarak farklı bir şey istemiyorsanız bunu yapıyorsunuz. Yine
Özel bir şeyler istiyorsanız, mesela düşük enstantanede çekim yapmak istiyorsanız da bu ND filtrelere ihtiyaç duyuyorsunuz. O da özel olarak bir teknik. Mesela ben size şimdi onu da göstereyim. 1/50'de değil de mesela 1/20'de, hatta 1/10 saniyede çekim yapalım. Bakalım nasıl olacak. Bakın şu anda 1/25'te yapıyorum. Bu hareket çok daha fazla olacak. Normalden bakın daha böyle tuhaf görünüyor. 1/50'ye geldiğim zaman bakın daha doğal görünüyor. Bu ikisi arasındaki farkı çok net bir şekilde görebiliyoruz ve bu dereceli ND filtrelerle de bunu sağlayabiliyoruz. Şimdi mesela bu şekilde bir yere geldim, oturdum, sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum. Arkada mis gibi dalga var. Ama şurada bakın gökyüzünde bir pozlama problemi var. ND8 filtre kullandım ama kurtarmadı. Ben gayet iyi pozlanmış bir durumdayım. Post prodüksiyonda burayla uğraşmamak için hemen çantamdan neyi çıkartıyorum bu defa? Gradient ND filtreyi çıkartıyorum. Yani şu filtreyi. Bakın yarısı gördüğünüz gibi, şöyle göstereyim. Yarısı koyu, yarısı açık bir filtre. Bunu taktığım zaman gökyüzündeki pozlamayı ayarlayacağım. Şöyle yerine oturtuyorum. Tam dengeliyorum şöyle. Ve bakın gökyüzü inanılmaz güzel bir hale geldi. Şimdi pozlamamı tam olarak işte düzeltmiş oldum. Gökyüzündeki şu mavilik, bulutlar, her şey çok iyi görünüyor. Ben gayet güzel bir şekilde pozlanmış oldum. Böylece çok daha dengeli bir video sağlamış olduk. Şimdi hazır böyle deniz kenarına gelmişken polarize filtrenin etkisine bakalım. Ve özellikle benim çok merak ettiğim ND1000 filtreyle uzun pozlamalar yapalım. İşin rengini, fotoğraf kalitesini bambaşka bir noktaya çıkartacak. Şimdi polarize filtreyi göstermek istiyorum size, etkisini. Şu anda denizin içerisindeki taşları ve yosunları bakın hiçbir şekilde görmüyoruz. Buradan kayıt alıyorum. Şimdi böyle bir fotoğraf çektiğim zaman bakın bu şekilde bir fotoğraf çıkıyor. Biraz şöyle pozlama ayarlayayım. Bakın şu şekilde bir fotoğraf. Yani suyun altında ne var görmüyoruz. Ama şu şekilde polarize filtreyi çevirdiğim zaman bakın artık suyun alt kısımlarını, yosunları görebiliyoruz. Şimdi bir fotoğraf çekiyorum. Bakın dip kısımlar çok daha iyi bir şekilde görünüyor. Polarize filtre özellikle yansıma yapan yüzeylerde çok daha etkili kullanılan bir filtre. Arabaların camları, parlak yüzeyler gibi durumlarda polarize filtre sayesinde bu yansımaları kaldırıyorsunuz ve aracın içerisi, camın arka kısmı, suyun altı, bunlar daha belirgin bir şekilde görülebiliyor. Video çekimlerinde özellikle polarize filtre yine çok çok değerli. Şimdi ND64 ile çekim yapalım ve böylece uzun pozlama yapalım. Çünkü artık yavaş yavaş gün sonuna doğru geliyoruz. Işık azaldı. Uzun pozlama için harika zamanlar. ND64 görüyorsunuz oldukça koyu. Bunu hemen manyetik olarak yapıştırıyorum. Tamamen karardı. Enstantaneyi düşürüyorum. Diyafram en açıktı F4'te. Şöyle 1/6 falan güzel oldu. Bir de gökyüzünü dengeleyelim. Şu Gradient ND filtreyi takalım. Şu şekilde tam gökyüzüne göre ayarlayalım. Evet. Gayet güzel oldu. Bir tık fazla da pozlayalım. Sonra gölgeler dengeleriz. 1/4 saniye gibi uzun bir pozlama yaptık. Bakın daha bulutsu bir etki bize sağladı. Manzarada bu tarz etkili çekimler yapabiliriz. Doğru bir pozlamamız var. Netliyorum ve burayı çekiyorum. Şimdi netleme burası olacağı için şuradan itibaren manuel netlemeyi alıyorum. Çünkü birazdan ND1000 filtreyi takınca netlemesi çok zor olacak makinenin. O yüzden onu kullanıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi ND1000 filtre tamamen neredeyse siyah bir filtre. O yüzden bunu şimdi takıyorum. Ve takınca görüyorsunuz her şey kapkaranlık oldu. Ve enstantaneye başlıyorum düşürmeye. 2,5, 4, 10 saniyeye geldi. Şu anda dengeli gibi. Basıyorum ve 10 saniye boyunca çekim yapıyor. Sonuca bakacağız nasıl bir şey olacak. Şu anda bir fotoğraf karesi çekiyoruz. 10 saniye. Uzun pozlama yapıyoruz. Ve bakın sonucumuz bu oldu. Biraz diyaframı arttıralım bence. Şöyle F8 yapalım. Alan derinliğimiz artsın. O zaman pozlamayı biraz daha düşürüyoruz. Bakın 30 saniyeye kadar geldik. ISO'yu biraz arttırabiliriz. 640 yaptık. Şimdi tekrar basıyorum. Otomatik netleme yapmadım. O kayaları netledim belli alanda. Böylece etrafı daha net bir şekilde görebileceğiz. Şimdi bakıyoruz. Tabii 30 saniye biraz uzun sürecek ve bu fotoğrafa bakacağız. Dün burada oldukça kapalı ve rüzgarlı bir hava vardı. Dalgalar çok fazlaydı. Size o fotoğrafları zaten göstereceğim.
Gördüğünüz gibi tamamen bulutsuz bir etki yakaladık. ND1000 filtre de çok iyi çalışıyor. Renk de uygunluğu çok güzel. Açıkçası bu kadar yüksek bir ND değerine rağmen ND1000'de renkleri bozmaması benim çok hoşuma gitti. Yani fiyat performans anlamında bu KNF konsept gayet iyi. Tavsiye ediyorum. Evet, yeniden stüdyoya döndük. Gördüğünüz gibi filtrelerin keskinlikleri, renk koruması oldukça iyi. Performansları oldukça iyi. Kararmalar minimum seviyede, en maksimum değerlerinde oluyor. Üst üste filtreleri kullanabiliyorsunuz. Size bambaşka perspektifler sağlıyor. Çok daha sanatsal fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Doğru video değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Ben genel itibariyle filtrelerin renkleri bozmaması, renkleri doğru göstermesi, malzeme kalitesi, kolay kolay çizilmemesi, leke bırakmaması, hemen temizlenebilmesi ve bu manyetik yapının çok pratik olması. Ama en çok hoşuma giden nokta gerçekten fiyatı oldu. Yani bu kalitedeki bir filtrenin böyle uygun fiyata satılıyor olması çok sevindirici. Açıkçası ben farklı filtrelerde size anlattım, gösterdim. Kanalımda izleyebilirsiniz. Epey bir fiyat farkı var. Tabii bir miktar kalite farkı da var ama açıkçası hani fiyatla kaliteyi dengelediğimiz zaman ve zaten soruyordunuz yani uygun fiyatlı bir filtre yok mu? O filtreler çok pahalı. Bir de Çin'den getirirken tabii gümrük sıkıntıları var. Ürünler şu ara gerçekten çok zor. Yurt dışından bir şeyler almak, ekstra vergiler, ekstra vergiler. Dolayısıyla onları getirtmek bile çok zor. Yani ben de şu an dışarıdan ürün getirmekte çok zorlanıyorum. O yüzden böyle bir sistemin olması, kentfate.com.tr adresinden geliyor olması çok güzel. Ayrıca bu Senel Foto kodu, yani dediğim gibi %20 indirimli alabileceksiniz Senel Foto koduyla. Bu kod sadece bu filtreler için geçerli değil. Kentfate.com.tr adresinden ne alırsanız alın, yani hangi ürünü alırsanız alın, satın alma kısmında Senel Foto kodunu kullandığınız zaman her üründe geçerli %20 indirim alacaksınız. Ben böyle bir şey rica ettim. Onlar da sağ olsunlar böyle bir indirim kodu tanımladılar. Bu işbirliğinin bir meyvesi olarak da sizlere böyle %20 indirim ikram etmiş oldum. Umarım bu indirim sizleri memnun eder. Umarım bu videoda sizi memnun etmiştir, mutlu etmiştir, beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.